Bir kurultay, milyonlarca lira, iddialar, iftiralar ve kamera önünde yapılan açıklamalar. Peki CHP'de yaşananların animasyondaki karşılıkları gerçek hayatta nereye çıkıyor? Bugün o sahnelerin perde arkasına birlikte bakacağız. CHP animasyonlarının kurultay hikayesi analiz videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Önce alışverişe çıkacaksın. Ne alışveriş? Delege bakıyorduk da Aklınızda bir şey var mı? Kılıçdaroğlu'nu devirmek. Delege bakımından diyorum. Menü var mı? Karışık delege paketimizi değerlendirebilirsiniz. O nasıl? İçinde delege, meclis üyesi, mahalle teşkilatı falan var. Şundan 2 paket sarar mısınız bana? Delegeyi bol koyun. Güzel seçim. İlk itiraf CHP kurultay delegesi Yusuf Göğerkaya'dan canlı yayında geliyor. Lamına cimine dokunmadan ham görüntüleri veriyoruz dostlar. İl başkanı İstanbul'a davet ediliyor İmamoğlu tarafından. Biz bir yere gideceğiz, pavyona gideceğiz dedi. Pavyona gideceğiz dedi. Bir dışarı çıkabilir miyiz dedi. Özel görüşeceğiz. Ama dedi hiç kimsenin haberi olmayacak bu işten dedi. 1500 dolara aldınız, Özgür Özel'e oyunuzu verdiniz. Verdim. Yani İstanbul'a gittikten sonra ben bunun sürecini parasal olarak bizi kullandığını biliyorum. Bu para karşılığında bizleri pazarlarını da yani resmen Siz pazarladı. 1500 dolar aldınız ama asıl büyük parayı Erzurum İl Başkanı Sertaç Eş aldı. Parayı tam net olarak görmedim ama Yeni kaynak lazım. Gazeteciler, troller, televizyonlarda satın almalıyız. Bir fikrim var. Gerçekten. Şimdi burada gazeteciler, televizyon kanalları ve troller diyor. Bununla ilgili kanıt videomuzda şu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere mutlak butlan kararı sonucunda Kılıçdaroğlu ekibi CHP'yi geri aldı. CHP'yi geri aldıktan sonra ilk yaptıkları iş kasa hareketlerini kontrol etmek oldu. Kasa hareketlerine bakıldığında ise karşılarına korkunç bir tablo çıktı. Buyurun birlikte bakalım. Özgür Özel küfresinler diye hangi trollere kaç para ödedi? Halk TV'ye 779 milyon 220 bin lira verilmiş. Bu partinin resmi kaydıdır. Hayır 79 milyon 220 bin lira verilmiş. Evet. Sosyal medyada Daş Medya Reklam 2 milyon 406 bin lira verilmiş. Tele1'e 33 milyon 700 bin verilmiş. Bunu ilk defa burada söylüyorum bunları. Onu söyleyeyim. Bu arada Tele2'ye de yine 3 milyonluk bir para yardımında bulunmuş vesaire falan. Bunlar resmi. Uzun mu bir liste? Çok uzun bir liste tabii elbette ki. Baba Ocağı internet sitesine her ay 5 milyon lira para verilmiş. Baba Ocağı internet sitesinde her ay. Her ay. Yılda 60 milyon yapar. Aynen öyle. Ve bu sitenin şu anda Twitter'da 2500 takipçisi var. Orada çalışanlar geldiler. Ben de işte sizinle röportaj yapmak istiyoruz dediler. Ben dedim ki ben ilk defa duydum böyle bir kurumu. Ama dedi işte biz partiyle yakın ilişkilerimiz var şudur budur falan deyince orada bir araştırma yapma gereği duydum ve her ay 5 milyon verildiğini duydum. Sahibi kim? Sahibi Baba Ocağı'na baktıkları zaman künyesine onu görürler. Burada bir de şöyle bir şey var. Mesela sosyal medyada bu troll ağları üzerinden inanılmaz bir para gönderiliyor. 770 milyona yakın bir para ödenmiş. 775 milyon. Sosyal medya. Nasıl gönderiliyor? Kişilere mi? Belli şirketler var. O şirketler ve kişiler üzerinden yapılmış. Elbette ki bunlarla ilgili parti gerekli incelemeleri yapacaktır, yapmaktadır. Onu söyleyeyim. Ama hani bugün herkese saldıran, küfreden elbette ki gerçek insanlar olabilir. Elbette ki organik insanlar olabilir ama ağırlıklı olarak bizim 2 milyon data üzerinden yaptığımız analizde 34 bin böyle hesapların olduğu yani önemli sosyal medya önemli hesaplarda 101 kişilik gruplarla birlikte yapay zeka ile birlikte kişileri belirlendiği örneğin işte senin adını giriyorlar. Enver Aysever diyorlar. Sen bir tweet attığında ya da bir paylaşım yaptığında milyonlarca küfür ve hakaret geliyor. Böyle bir algoritma üretilmiş. Bunu Burhanettin Bey'in başkanlığında yapıyorlar. Öyle. Belediye başkan adayı olmak isteyenlerden de para talep edeceğiz. Yetersiz bakiye. Adaylığınız onaylanmıştır. Ay, harika fikir. Bitmedi. İBB'nin parasını da kaynak olarak kullanacağız. Belediye proje üretmeyecek mi? Üretecek tabii. Hatta İBB'nin en büyük projesi bu olacak. Beni Cumhurbaşkanı yapmak. Ama belediye... Ben çok belediye sevmiyorum ya. 16 Ağustos'ta Antalya Büyükşehir eski belediye başkanı ve itirafçı Muhittin Böcek'in verdiği ifadeye göre gelelim belediye başkan adaylarından talep edildiği iddia edilen ücretlere. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Ekrem İmamoğlu adaylık için benden 15 milyon euro istedi, 5 milyonunu kapalı çarşı üzerinden gönderdim şeklindeki şok itirafı teknik takiple saniye saniye doğrulandı.
Dosyaya giren daraltılmış baz raporu ikilinin sadece aynı ilçede değil nokta atışı aynı metrekarede aynı baz hücresinde yan yana olduklarını bilimsel olarak kanıtladı. Tüm vatandaşlarımızın hakkını geriye vermek şartıyla. Böceğin 16 Ağustos tarihli ek ifadesinde anlattığı karanlık trafik soruşturma dosyasına giren HTS dökümleriyle birebir örtüştü. Zorunda olduğu bir zaman diliminde Güvenlik birimlerinin özel olarak hazırladığı daraltılmış baz analizinde telefon sinyalleri aynı il veya geniş ilçe sınırlarını değil, şahısların tam da böceğin tarif ettiği bina ve saatlerde aynı küçük istasyon diliminde kesiştiğini gösterdi. İmamoğlu'nun belediye başkan adaylığı için kendisinden tam 15 milyon euro talep ettiği iddia ediliyor. Tabi bunlar henüz iddia aşamasında, dava sürüyor ve ne olacağı şu an için belli değil. Ekrem İmamoğlu'nun belediyeyi sevmediğine dair ayrıca bir video yayınlamaya gerek yok. Zaten seçimlere 4 yıl kala kendisini Cumhurbaşkanı adayı ilan etmesinden ve belediyede çok fazla bulunmamasından bunu anlayabilirsiniz. Buna ekstradan bir kanıta ihtiyaç yok. Kanıt videolarının birçoğunu videoyu çok fazla uzatmamak adına kısa yayınladık arkadaşlar. Dileyenler bu kanıt videolarına açıklamadaki linklerden ulaşabilirler. Böylece ikinci analiz videomuzun da sonuna geldik. Umarım sizlere aydınlatıcı bilgiler verebilmiş ve izlerken de keyif almanızı sağlayabilmişizdir. Benzer analiz videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlara her zamanki gibi yolla gelsin yazmanız yeterli. Ayrıca bizlere destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. O zaman hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Mutlu günler. Beğen, abone ol, paylaş. Da 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 da.